yıkıyoruz. Kanalları yine yıkıyoruz. Sinirim bozuldu. Hocam kanal tedavisi tam olarak nedir? Kanal tedavisi dişlerdeki sinir ve damarların iltihaplandığı durumlarda yaptığımız bir tedavi. Hocam bir dişin siniri neden iltihaplanır ki? En yaygın sebebi için uzun süre müdahale edilmemiş çürükler diyebilirim. Eğer dişinizde bulunan bir çürüğe uzun süre müdahale edilmezse çürük ilerleyerek dişin içerisindeki sinir odasına ulaşacak ve dişin sinirini iltihaplandıracaktır. Ama travma dediğimiz düşme, çarpma ve benzeri durumlarda da dişe darbe gelmesi nedeniyle dişimizin sinirleri ölebiliyor ve iltihaplanabiliyor. Bu durumda biz dişlerin köklerinin içerisinde bulunan iltihaplı sinirleri tamamen çıkarıp sorunu gideriyoruz. Hocam diyelim benim dişimin siniri falan iltihaplandı. Bu kanal tedavisini yaptırmazsam ne olur? Eğer dişin siniri iltihaplanmışsa ve müdahale edilmezse bu çok daha ciddi sorunlara yol açacaktır. Sinirlerdeki iltihap kökün uç kısmından çıkarak çene kemiğinize yayılacaktır. Bu durumda çene kemiğinizde erimeye ve bizim lezyon dediğimiz tabloya yol açacaktır. Kanal tedavisi sayesinde dişlerinizi kurtarıyoruz ve dişinize ikinci bir şans veriyoruz. Hocam peki biraz işlemden bahseder misiniz? Kanal tedavisi yaptırmaya geldim. Beni neler bekliyor? Kanal tedavisini 3 basit adımda anlatabilirim. Birinci adım dişin hazırlanması. Öncelikle dişin üzerinde bulunan çürüğü temizliyoruz ve dişin köklerinde bulunan sinir kanallarını tespit ediyoruz. Tespiti de yaptıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adım temizleme ve şekillendirme. Burası iltihaplı sinirlerimizi çıkardığımız adım. Sinirleri çıkarıyoruz ve dişin içerisini belirli ilaçlarla yıkayarak zararlı mikroplardan arındırıyoruz. Bir yandan da kanalı birazdan yapacağımız dolum işlemi için hazırlıyoruz. Şimdi kanalları çok güzel bir şekilde temizledik, mikroplardan arındırdık ama kanalların içerisi boş kaldı. Bizim belirli özel materyallerle kanalın içerisini sağlıklı bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Adım 3: doldurma. Burada kanalın iç kısmını antibakteriyel özel kanal dolgu maddeleriyle dolduruyoruz. Buraya çok dikkat. Eğer bu dolgu malzemeleri kökün uç kısmına kadar ulaşmıyorsa önceki adımlarda hata yapılmış olma ihtimali çok yüksektir. Kanal tedavisinde kökün en uç kısmına kadar ulaşmak zorundayız. Çünkü ulaşamazsak orada iltihaplanma devam edecektir ve bakteriler yine çene kemiğinize ulaşacaktır. Yarım kalmış bir kanal tedavisinin başarı şansı maalesef çok düşüktür. Hocam peki bir dişin kanal tedavisi yaklaşık ne kadar sürüyor? Dişten dişe değişmekle birlikte ortalama 1 saat diyebilirim. En kısası bile ortalama 40 dakika sürüyor, hatta sürmelidir. Kanallar ne kadar uzun süre yıkanırsa, mikroplardan arındırılırsa kanal tedavi başarı şansınız da o kadar yüksek olacaktır. Sadece yıkama işlemi bile 20-25 dakika sürüyor. Bir enjektör solüsyon çekiyoruz, kanalları yıkıyoruz, bir enjektör daha çekiyoruz, kanalları yıkıyoruz, bir enjektör daha çekiyoruz, kanalları yıkıyoruz. Kanallarımızı çok güzel bir şekilde yıkadığımıza artık eminiz. Sonra bir enjektör daha çıkıyoruz, kanalları yine yıkıyoruz. Biz endodontistlere göre kanal tedavisinin hızlı biteni değil, biraz uzun süreni makbuldür. Hocam endodontist diye bir laf ettiniz. Ne demek bu? Endodontist kanal tedavisi konusunda uzman diş doktoru demektir. Benim hayatım kanal tedavisi dışında hiçbir işlem yapmıyorum. Hocam sıkılmıyor musunuz sadece kanal tedavisine? Vallahi sıkılmıyorum ama bence hastalar çok sıkılıyor. Hatta tedavi sırasında uyuyakaldıkları bile oluyor. Hocam nasıl uyuyakalıyorlar ya? Şimdi kanal tedavisi ağrılı mı diye soracaktım. Siz uyuyakalıyorlar dediniz. Herkesin gözü çok korkmuş biliyorum ama hastalar bazen gerçekten uyuyakalıyorlar. Hatta diş ölüyse anesteziye bile gerek olmuyor. İşlem bittikten sonra da aynı akşam bazen ağrı olabiliyor. Bu durumları da ağrı kesiciyle kolaylıkla kontrol altına alabiliyoruz. Peki hocam kanal tedavili dişim beni ne kadar götürür? Bak en çok bu soruya üzülüyorum. Maalesef herkesin kanal tedavili dişinden beklentisi çok düşük. Kanal tedavisi dişiniz 2 sene daha gitsin, 3 sene daha gitsin diye yapılan bir işlem değil. Eğer ki kanal tedavisi hassas ve doğru bir şekilde yapılmışsa, ağız bakımınıza dikkat edip diş doktoru kontrollerinizi de ihmal etmezseniz kanal tedavili dişleriniz ile diğer dişleriniz arasında bence fark yoktur. Hocam peki kanal tedavisi yaptırmışsak ama ağrımız geçmemişse bu durumda ne yapılıyor? Böyle durumlarda kanal tedavisini değerlendiriyoruz ve eğer eksik bir şey görürsek kanal tedavisi yenileme işlemi yapıyoruz. Bununla ilgili de ayrı bir video çekelim, bu da sözüm olsun. Videonun geldiğini nereden anlıyoruz? Tabii ki kanala abone ol butonuna basarak ve bildirimlerin zilini açarak. Dişlerinize iyi bakın, benim elime düşmeyin sonra, hoşça kalın.